İnsanlar yaşlanınca ne oluyor? Amerika'da yıllarca çalıştınız, verginizi ödediniz, 60'lı yaşlarınıza geldiniz. Ve artık diyorsunuz ki tamam ben yeterince çalıştım. Bundan sonra ne olacak? Devlet size her ay emekli maaşı mı bağlıyor? Sağlık hizmetleri ücretsiz mi oluyor? Eviniz varsa rahat mı ediyorsunuz? Peki hiç para biriktirmediyseniz ne oluyor? Ve belki de en önemlisi şu. Amerika'da neden 70 hatta bazen 80 yaşına yaklaşmış insanların hala çalıştığını görüyoruz? Bugün Amerika'da emekliliğin gerçekten nasıl çalıştığını konuşacağız. Ama size sadece Social Security nedir, 401k nedir diye klasik bilgiler vermek istemiyorum. Bu videonun sonunda Amerika'da insanların yaşlanınca nasıl bir hayat yaşadığını, sistemin hangi noktalarının insanları koruduğunu, hangi noktalarda ise tamamen sizin hazırlığınıza bağlı olduğunuzu çok daha net anlayacaksınız. Çünkü Amerika'da emeklilik sistemi tek bir cümleyle anlatmam gerekirse şöyle söyleyebilirim. Amerika'da emeklilik bir maaş değil, birkaç farklı parçanın birleşiminden oluşmuş bir sistem. Ve bu parçaların bir tanesi eksik olduğunda var ya, emeklilik hayatınız böyle tamamen değişebiliyor. Önce büyük yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Türkiye'den Amerika'ya gelen birçok insanın kafasında doğal olarak Türkiye'deki sistem var. Çalışıyorsunuz, belirli bir süre prim ödüyorsunuz, emeklilik şartlarını yerine getiriyorsunuz, sonra emeklilik maaşınız başlıyor. Amerika'da ise olay biraz daha farklı. Burada devlet emeklilik sistemi temelinde Social Security var. Çalışırken maaşınızdan Social Security vergisi kesiliyor. 2026 yılında çalışan bir işçi için Social Security ve Medicare çalışan tarafındaki toplam oran %7,65. Bunun %6,2'si Social Security'ye, 1,45'i de Medicare için gidiyor. İşveren kendi tarafından da katkı yapıyor ama eğer kendi işinizse hem işvereni hem de kendi yükünüzü birlikte taşıyorsunuz. Fakat burada çok önemli bir ayrım var. Social Security aslında sizin adınıza açılmış kişisel bir banka hesabı değil. Yani maaşınızdan kesilen paralar bir kasada sizin isminizle beklemiyor. Sistem çalışanlarından toplanan vergilerle mevcut emeklilere ödeme yapılan sosyal sigorta mantığıyla çalışıyor. Sizin ileride alacağınız ödeme ise kendi çalışma geçmişiniz ve kazanç kayıtlarınız üzerinden hesaplanıyor. İşte burada ilk bilinmeyen detay geliyor. Amerika'da Social Security emeklilik hakkı kazanabilmeniz için çoğu kişi açısından 40 çalışma kredisine ihtiyacınız var. Bir yılda ise maksimum 4 kredi kazanabiliyorsunuz. 40 krediyi tamamlamak size yüksek emekli maaşı kesinlikle sağlamıyor ama bunu söylemek istiyorum. Sadece sisteme hak kazanmanız açısından önemli. Bu ikisini birbirine kesinlikle karıştırmamanız gerekiyor. Mesela bir kişi Amerika'da 10 yıl çalışmış olabilir ve gerekli 40 krediyi tamamlamış olabilir. Ama bir başka kişi 35 yıl boyunca yüksek gelirle çalışmış olabilir. İkisi de Social Security almaya hak kazanabilir ama alacakları para aslında çok ciddi fark olabilir. Çünkü Social Security maaşını hesaplarken sizin sadece son maaşınıza bakmıyor. En yüksek kazanç elde ettiğiniz 35 yılı dikkate alıyor. Eğer 35 yıldan daha az çalışma geçmişiniz varsa eksik yıllar hesaplamaya 0 olarak girebiliyor. Bu bilgi özellikle Amerika'ya ileri yaşlarda göç eden insanlar için gerçekten çok önemli. Diyelim ki Amerika'ya 45 yaşında geldiniz. 67 yaşına kadar çalıştınız. Yaklaşık 22 yıl Amerika'da çalışma geçmişiniz oluyor. Social Security almaya hak kazanabilirsiniz. Evet. Fakat 35 yıllık hesaplama açısından düşündüğünüzde hala eksik yıllarınız var. İşte bu yüzden Amerika'ya 20'li yaşlarda gelip burada 40 yıl çalışan biriyle 45-50 yaşında gelip 15-20 yıl çalışan birisinin emeklilik planı kesinlikle aynı olmuyor. Peki Amerika'da kaç yaşında emekli olunuyor? Burada ikinci büyük yanlış anlaşılma başlıyor işte. Amerika'da tek bir emeklilik yaşı yok. Social Security ödemelerinizi genel olarak 62 yaşından itibaren almaya başlayabiliyorsunuz. Ama 62'de almaya başlamak sizin full retirement yani tam emeklilik yaşınızı beklemekle aynı değil. 1960 ve sonrasında doğmuş kişiler için full emeklilik retirement age 67 ve ödemeyi erken almaya başladığınızda aylık ödemeniz kalıcı olarak düşüyor. Diğer taraftan 67'den sonra beklemeye devam ederseniz eğer Social Security ödemeniz 70 yaşına kadar büyümeye devam ediyor. 70'ten sonra ise beklemenin Social Security açısından ekstra aylık artış avantajı kesinlikle kalmıyor. Bu rakamları görünce çok daha ilginç hale geliyor.
2026 yılında bütün çalışma hayatı boyunca Social Security için vergilendirilebilir maksimum kazanç seviyesinde gelir elde etmiş bir örnek düşünelim. Bu kişi 62 yaşında Social Security almaya başlarsa maksimum aylık ödeme örneği yaklaşık 2969 dolar. Full Retirement Age'de başlarsa yaklaşık 4152 dolar. 70 yaşına kadar beklerse yaklaşık 5181 dolar. Aynı insan, aynı çalışma geçmişi ama parayı almaya başladığı yaş aylık ödemeyi ciddi şekilde değiştiriyor gördüğünüz gibi. Tabii hemen şunu söylemek istiyorum. Bu rakamlar kesinlikle herkesin aldığı para değil. Bunlar maksimum kazanç geçmişine sahip özel bir örnek hazırladım size. 2026 yılında tüm emekli çalışanlar için tahmini ortalama Social Security ödemesi 2071 dolar seviyesinde. Şimdi şunu düşünün. Austin gibi, Kaliforniya gibi, New York gibi yaşam maliyetlerinin yüksek olduğu bölgelerde ayda yaklaşık 2000 dolarlık Social Security geliriniz var. Eğer evinizin ödemesi bitmemişse, kira ödüyorsanız, araba ödemeniz varsa, sağlık harcamanız varsa bu para tek başına kesinlikle sınırlı kalabilir. Ve burada Amerikan emeklilik sisteminin ikinci ayağı devreye giriyor. 401k, Amerikalıların kendi emeklilik parası. Amerika'da bir iş yerinde çalışmaya başladığınızda size sunulan en önemli avantajdan bir tanesi 401k olabilir. 401k'yi çok basit bir şekilde anlatmak istiyorum size. Çünkü iş başvurularında göreceksiniz verdikleri avantajlarda. Maaşınızın belirli bir miktarda parayı emeklilik hesabına aktarıyorsunuz. Bu para yatırım araçlarında değerlendirilebiliyor ve bunu yıllarca devam ettiriyorsunuz. Bazı işverenler de size yatırdığınız paranın üzerine belirli şartlarda katkı yapabiliyor. Buna employer match deniyor Amerika'da. Mesela şirketiniz belirli bir limite kadar sizin katkınızın bir bölümünü eşleştirebiliyor. Bu durumda maaşının sadece ne kadar olduğu değil, şirketin sunduğu retirement benefits de çok önemli hale geliyor. Bazen insanlar iki iş teklifini karşılaştırırken sadece yıllık maaşa bakıyor. Halbuki sağlık sigortası, 401k match, paid time off ve diğer yan haklar hesaplandığında daha düşük maaş görünen teklif toplamda kesinlikle daha değerli olabilir. 2026 yılında çalışan standart 401k katkı limiti yıllık 24.500. 50 yaş ve üzerinde kişiler için plan izin veriyorsa extra catch-up contribution denilen bir imkanı bulunuyor. 2026 yılında genel catch-up limiti yaklaşık 8.000 dolar. İlginç şekilde 60, 61, 62 veya 63 yaşında bazı çalışanlar için ise Secure 2.0 düzenlemeleri kapsamında bu catch-up limiti 11.250 dolara kadar çıkabiliyor. Yani Amerika'da sistem bir anlamda insanlara şunu söylüyor. Emeklilik yaklaşıyorsa son yıllarda daha agresif şekilde birikim yapabilmen için sana ekstra alan açıyorum. Ama tabii bunun işe yaraması için o parayı biriktirebilecek bir gelirinizin olması gerekiyor. Ve sistemin tartışmalı taraflarından biri de zaten burada ortaya çıkıyor. Çok iyi geliri olan bir insan emeklilik hesabına yıllarca ciddi para yatırabiliyor. Düşük gelirlerle yaşayan ve ay sonunu zor getiren bir insan aynı imkanı teorik olarak sahip olmadığı için pratikte birikim yapmakta zorlanabiliyor. Dolayısıyla Amerika'da iki kişi aynı yaşta emekli olabilir ama finansal olarak tamamen farklı dünyalarda yaşayabilir. Bundan kısaca bahsetmek istiyorum. RIA ve Roth RIA, yani iş yeri dışında kendi sistemini kurmak diye bir şey var Amerika'da. 401k'den sonra karşımıza RIA çıkıyor. RIA ise Individual Retirement Arrangement diye geçiyor. Yani bireysel olarak kullanabileceğiniz vergi avantajlı emeklilik hesaplarından biri. Traditional RIA ve Roth RIA gibi farklı modelleri var. Detayına çok fazla girmeyeceğim çünkü tek başına tamamen ayrı bir video konusu. Canınızı sıkmak istemiyorum. Ama en temel farklarından biri verginin hangi aşamada ödendiği. Traditional sistemde belirli şartlarda vergiyi daha sonra erteleme mantığı bulunabilirken Roth tarafında uygulanan şartlar altında vergi sonrası para yatırıp emeklilikte vergisiz nitelikli çekimler yapabilme avantajı sağlıyor. Fakat burada daha az bilinen başka bir bilgi var. Devlet size emeklilik hesabında sonsuza kadar para tutma hakkı kesinlikle vermiyor. Ben bunu bizzat yakınlarımdan gördüm. Traditional RIA ve bazı retirement account'larda belirli bir yaştan sonra Required Minimum Distribution denilen bir şey var. Yani RMD adı verilen minimum para çekme kuralı devreye giriyor. Mevcut kurallarda birçok kişi için bu yaklaşık 73. Yani devlet bir noktada size diyor ki hey kardeşim, bu hesabın vergi avantajından yıllardır yararlandın. Artık buradan belirli miktarlarda
para çekmeye başlaman gerekiyor. Roth IRA'de ise hesap sahibi hayattayken aynı RMD zorunluluğu bulunmuyor. Bu da Amerika'daki emeklilik planlamasının aslında sadece ne kadar para biriktireceğim sorusunu olmadığını gösteriyor. Parayı hangi hesaba koyacağınız, ne zaman çekeceğiniz ve verginin ne zaman ödeneceği de kesinlikle çok önemli. Peki, emekli oldum ama çalışmaya devam edebilir miyim? Cevabı ise kesinlikle evet. Ve Amerika'da bunu çok sık görebilirsiniz. Geldiğinizde mutlaka göreceksiniz. Bir insan Social Security almaya başladı diye çalışmayı bırakmak zorunda değil. Fakat full retirement age'den önce Social Security almaya başladıysanız ve aynı zamanda çalışmaya devam ederek belirli bir miktarın üzerinde kazandıysanız eğer, bu çok önemli. Social Security ödemelerinizin bir kısmını geçici olarak tutabiliyor. 2026 yılında bütün yıl full retirement age adı altında olan bir kişinin çalışma gelir limiti $24.480. Eğer bu sınırın üzerinde kazandıysanız her $2'lık kazanç için Social Security ödemesinden $1 tutulabiliyor. Full retirement age'e ulaştığınız ay ise bu earning test ortadan kalkıyor ve ne kadar çalıştığınızdan dolayı Social Security ödemeniz azaltılmıyor. Bu yüzden Amerika'da emeklilik kelimesinin anlamı kesinlikle fark ediyor. 65 oldum, iş yerine anahtarı bıraktım ve hayatımın geri kalanında hiç çalışmayacağım gibi kesin bir çizgi maalesef yok. Bazı insanlar full time işi bırakıyor ama part time çalışabiliyor. Bazıları danışmanlık yapıyor, bazıları küçük bir işletme kuruyor, bazıları sevdiği bir yerde böyle haftada 2-3 gün takılıyor. Bazıları ise açık konuşmak gerekirse ekonomik sebeplerden dolayı hala çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor. Bu yüzden Amerika'da markette, mağazada, havalimanında veya farklı işletmelerde oldukça ileri yaşlarda çalışan insan görmek olağan bir durum ve bunun arkasında kesinlikle her zaman aynı hikaye yok. Bir insanın paraya ihtiyacı olabilir. Başka biri evde oturmak istemiyordur. Başka biri sosyal çevresini kaybetmek istemiyordur. Yani dışarıda gördüğünüz 70 yaşındaki çalışan kişi için demek ki emekli olamamış demek her zaman Amerika'da doğru değil. Şimdi en can alıcı noktaya geldik. Sağlık konusu. Yani Medicare. Amerika'da yaşlanma deyince insanların en fazla korktuğu konulardan biri sağlık. Hep videolarımda bahsediyorum. Çünkü Amerika'nın sağlık sisteminin ne kadar pahalı olabileceğini artık hemen hemen biliyorsunuz. Peki 65 yaşına geldiğinizde ne oluyor? Burada Medicare devreye giriyor. Medicare'in ise farklı parçaları var. Part A daha çok hastane tarafını kapsıyor. Part B doktor hizmetleri, outpatient yani ayakta tedavi tarafında devreye giriyor. Part D reçeteli ilaçlarla ilgili. Bir de özel sigorta şirketlerinin sunduğu Medicare Advantage yani Part C seçenekleri var. Fakat burada çok önemli bir yanlış anlaşılmayı düzeltmem gerekiyor. Medicare 65 yaşına geldiğinizde bütün sağlık harcamalarınızın ücretsiz olması anlamına kesinlikle gelmiyor. 2026 yılında çoğu kişinin Part A için aylık premium ödemesi mümkün. Bunun nedeni ise kişinin veya eşinin çalışma hayatı boyunca yeterince Medicare vergisi ödememiş olması oluyor genelde. Daha ilginç bir nokta var. Orijinal Medicare app kapsamınız yoksa yıllık cebinizden çıkabilecek sağlık harcamaları için genellikle bir maksimum out of pocket sınırı bulunmuyor. Medicare Advantage planlarında ise plana göre değişen yıllık out of pocket limitleri bulunuyor. İşte bu yüzden bazı emekliler Medicap gibi supplement insurance çözümlerine yöneliyor. Yani 65 oldum, Medicare geldi, artık sağlık tamamen bedava şeklinde düşünmek kesinlikle büyük hata. Ve bence bu videonun en şaşırtıcı bilgilerinden bir tanesi de bu. İnsanların büyük kısmı Medicare'in yaşlandığınızda nursing home veya uzun süreli bakım masraflarını karşılayacağını düşünüyor. Ama durum maalesef öyle değil. Medicare'in kendi sitesinde oldukça açık bir şekilde belirtiyor. Medicare genel olarak long term care karşılamıyor. Yani yaşlandınız ve artık banyo yapmak, giyinmek, yemek yemek veya günlük ihtiyaçlarınızı tek başınıza gerçekleştiremiyorsunuz. Bir assisted living facility'ye veya uzun süreli nursing home yani bakım evine gibi bir şeye ihtiyacınız var. Bu hizmetler yalnızca custodial care yani uzun süreli günlük yaşam desteği niteliğinde ise Medicare çoğunlukla bu masrafları karşılamıyor. Medicare belirli şartlarda
hastaneden sonra kısa süreli nursing veya rehabilitasyon hizmetlerini karşılıyor. 2026 kurallarında uygun bir skilled nursing facility döneminde ilk 20 gün belirli şartlarda sıfır olabiliyor. 21 ila 100 gün arasında ise günlük bir ücret uygulanıyor ve 100 günden sonra Medicare bu kapsamda hiçbir şekilde ödeme yapmıyor. Aylarca nursing home'da kalmak ise tamamen farklı bir konu. Parası ve varlıkları belirli bir seviyenin altına düştüğünde ise şartlar sağlıyorsa Medicaid devreye girebiliyor. Medicaid ise kendi açıklamasında birçok nursing home sakininin önce kendi parasını kullandığını ve daha sonra uygunluk şartları oluşursa Medicaid'in devreye girebildiğini söylüyor. Medicaid'in şartları ise kesinlikle eyaletten eyalete göre değişebiliyor. Bence Amerika'daki yaşlılık sistemini anlamak isteyen birinin bilmesi gereken en önemli bilgilerden biri de bu. Medicare sağlık sigortasıdır. Uzun süreli yaşlılık bakım sigortası değildir. Peki insanlar yaşlanınca nerede yaşıyor? Filmlerde bazen Amerikalıların Florida'daki golf oynarken görüyoruz. Bu tamamen hayal ürünü değil. Ama tabii herkesin hayatı da böyle değil. Amerika'da yaşlanınca insanların önünde çok farklı seçenekler var. Bir grup mümkün olduğunca kendi evinde kalmayı tercih ediyor. Bazen aging in place denilebiliyor buna. Evini satmak istemiyor. Doktoru yakın, arkadaşları yakın, belki çocukları yakın. Fakat yaş ilerledikçe evin kendisi de problem haline gelebiliyor. 2 katlı evde merdiven çıkmak da burada çoğu insan için zorlaşıyor. Bahçenin bakımı gerekiyor, çatısının değişmesi gerekiyor, klimaları bozuluyor. Felaket bir konu. Tabii property tax yani oturduğu evin vergisi kesinlikle devam ediyor. Bu evin sigortası da home insurance'ı da devam ediyor. Yani mortgage bitmiş olsa bile Amerika'da ev tamamen bedava oldu diye bir şey kesinlikle yok. Başka bir grup daha küçük bir eve geçebiliyor. Büyük aile evini satıp tek katlı daha küçük bir ev veya böyle kondo dediğimiz küçük apartman daireleri alıyor. Ama bazıları özellikle 55 plus community olarak bilinen yaş sınırlı topluluklara gidebiliyor. Buralarda genellikle aynı yaş grubundan olan insanların yaşadığı sosyal aktivitelerin ve ortak alanların bulunduğu topluluklar görebilirsiniz. Sonra assisted living geliyor. Assisted living ise nursing home'la aynı şey değil. Kişi hala belirli ölçüde bağımsız olabilir ama yemek, ilaç takibi, temizlik ve günlük yaşam konusunda biraz yardıma ihtiyaç duyabiliyor. Daha yoğun tıbbi bakım gerektiğinde ise skilled nursing veya nursing home seçenekleri devreye girebilir. Yani Amerika'da huzurevi dediğimiz şey tek bir kategori olarak düşünmemek gerek. Çok farklı seviyelerde yaşlı yaşam ve bakım seçenekleri de bulunuyor. Amerika'da evini ödemiş olmak neden bu kadar büyük fark yaratıyor? Şimdi 2 tane 67 yaşında insan düşünün. İkisinin de aylık $2200 Social Security aldığını varsayalım. Birinci kişinin evi tamamen ödenmiş. Mortgage'ı hiçbir şekilde yok. 401k'sinde biraz da birikimi var. Arabasını da ödemiş. İkincisi ise ayda $1800 kira ödüyor. 401k'sinde çok az parası var. Araba ödemesi devam ediyor. Kağıt üzerinde ikisi de Amerika Birleşik Devletleri'nde emekli. İkisi de aynı Social Security'yi alıyor. Ama gerçekte yaşadıkları hayat tamamen farklı. Bu yüzden Amerika'da emekliliği sadece kaç dolar emekli maaşı alacağım diye düşünmek kesinlikle yanlış. Asıl soru şu, emekli olduğum gün aylık ne kadar harcamam olacak? Çünkü aylık $4000 geliri olup $3000 sabit gideri olan insanla $3000 geliri olup $1000 sabit gideri olan insanın durumunu düşündüğünüzden çok farklı. Bu yüzden Amerika rüyasının en önemli parçalarından biri ev sahipliği emeklilik döneminde ciddi anlam taşıyor. Ama tekrar söyleyeyim. Evin ödenmiş olsa bile property tax, insurance, bakım ve tamirat masrafları ortadan kesinlikle kalkmıyor. Şimdi muhtemelen kimsenin bilmediği bir konuya gelelim. Social Security sadece sizin kendi çalışma geçmişiniz üzerinden alınan bir ödeme olmayabilir. Belirli şartlar altında eş üzerinden de Social Security hakkı oluşabiliyor. Bir kişinin kendi Social Security geçmişi düşükse eşinin çalışma kaydı üzerinden spousal benefit hakkı doğabiliyor. Full retirement age'de spousal benefit çalışan eşin full retirement age benefit tutarının %50'sine kadar çıkabiliyor. Erken alınırsa
bu tutar düşebiliyor. Ama ilginç nokta şu. Boşanmış olmanız bile bazı durumlarda bu hakkı tamamen ortadan kaldırmıyor. Belirli şartlarda eski eşinizle en az 10 yıl evli kaldıysanız ve diğer kriterleri karşılıyorsanız eski eşiniz Social Security kaydı üzerinden Divorce Spouse Benefit hakkını sahip olabiliyor. Ve eski eşiniz tekrar evlenmiş olsa bile bu otomatik olarak sizin bütün olası Survivor haklarınızı ortadan kaldırmıyor. Hatta uygun şartlarda Surviving Divorce Spouse olarak da hak kazanmak mümkün. Social Security'nin 2026 açıklamasına göre eski eşi üzerinden Survivor Benefit için evliliğin en az 10 yıl sürmüş olması gibi şartları bulunuyor. Bu gerçekten çok fazla kişinin bilmediği bir konu. Ben de size böyle hafif bir şekilde bahsetmek istedim. Social Security'den vergi kesilir mi? Şimdi başka bir şaşırtıcı konu. Birçok insan şunu düşünebilir. Ben zaten bütün hayatım boyunca çalışırken Social Security vergisi ödedim. Emekli olduktan sonra aldığım maaştan vergi olmaz diye düşünebilirsiniz. Ama bazı kişiler için Social Security Benefits federal gelir vergisine tabi olabiliyor. SSA'nin açıklamasına göre Combined Income seviyesine bağlı olarak Social Security Benefits'in %85'e kadar olan bölümü federal gelir vergisi hesabına dahil edilebiliyor. Benim çalıştığım bir üyem bu konudan bana çok kısa bir zamanda bahsetti. Bu Social Security maaşının %85'ini vergi olarak alıyorlar anlamına kesinlikle gelmiyor. Bu çok önemli. Anlamı şu. Benefitinizin %85'e kadar olan kısmı vergilendirilebilir, gelir hesabına dahil olabilir. Ödenecek gerçek vergi oranı sizin genel vergi durumunuza bağlı. Yani emekli olduktan sonra vergi planlaması tamamen ortadan kalkmıyor. 401k'den çektiğiniz para, RIA'den dağıtımlar, Social Security, yatırım gelirleri hepsi birlikte değerlendirildiğinde emeklilikle ne kadar vergi ödeyeceğiniz biraz değişkenlik gösterebiliyor. Peki hiç para biriktirmediyseniz ne olur? Bence videonun en zor kısmı da bu. Amerika'da 65-70 yaşına geldiniz. 401k yok, IRA yok, eviniz yok, büyük bir yatırım hesabınız kesinlikle yok. Peki ne olacak? Ne yapacaksınız? Eğer Social Security hakkınız varsa oradan ödeme alabilirsiniz. Gelir ve varlık seviyeniz çok düşükse farklı devlet yardım programlarına uygun olabilirsiniz. Örneğin SSI yani Supplemental Security Income denilen bir şey var. Social Security Retirement Benefit'ten farklı bir program. 2026 yılında federal maksimum SSI ödeme standardı uygun tek bir birey için aylık $994 seviyesinde, fakat uygunluk gelir ve varlık kriterlerine bağlı. Medicaid gibi programlarda düşük gelir ve belirli şartları sağlayan kişiler açısından özellikle sağlık ve uzun süreli bakım tarafında son derece önemli hale gelebiliyor. Ama bütün bunların anlamı şu değil. Nasıl olsa devlet yaşlanınca her şeyi karşılıyor. Amerikan sisteminin yapısı büyük ölçüde kişinin çalışma hayatı boyunca yaptığı hazırlıkların önemli hale getiriyor. Social Security bir taban oluşturabilir. Medicare sağlık tarafında çok önemli konum sağlayabilir. Düşük gelir durumunda çeşitli güvenlik ağları bulunabilir. Ama istediğiniz yaşam standartlarını otomatik olarak devlet hiçbir şekilde karşılamıyor ve sağlamıyor. Artık Amerika'da 70 yaşında çalışan insan görünce farklı bakabilirsiniz. Markete gidiyorsunuz, kasada 72 yaşında biri çalışıyor. Spor salonunda 70 yaşında biri front desk'te. Havalimanında yaşlılar böyle otobüsleri sürüyorlar. Çalışınca görüyorsunuz. Uber kullandığınızda sürücünüz emekli yaşında olabiliyor. Birçok farklı sebebi var bunların arkadaşlar. Bazıları gerçekten çalışmaya devam etmek istiyor. Çünkü 40-50 yıl boyunca her sabah işe gitmiş bir insan için bir anda hiçbir işin olmaması psikolojik olarak büyük bir değişiklik. İş, sosyal çevre demek, rutin demek, insanlarla iletişim demek. Ama bazı insanlar için de bu ekonomik durum olabiliyor. Social Security tek başına yeterli olmayabiliyor. Kirası yüksek olabiliyor. Sağlık giderleri olabiliyor ki ben şu anda o tarz insanlarla çalışıyorum birkaç tane. Birikim yeterli olmayabiliyor. Parayı harcamış ya da kazanamamış olabiliyorsunuz. Ve part-time çalışmak bütçeyi biraz dengeliyor olabilir. İşte Amerika'da emekliliğin belki de en büyük farklarından biri burada. Emeklilik herkes için aynı hayatı ifade etmiyor. Eğer Amerika'ya göçmen olarak geldiyseniz bence burada ayrı düşünmeniz gerekiyor. Çünkü 25 yaşında Amerika'da çalışmaya başlayan bir insanın önünde 40 yıllık bir yatırım ve çalışma dönemi olabilir. Ama Amerika'ya 45 yaşında geldiyseniz zaman
biraz daha sizin için değerli hale geliyor. Social Security için gerekli kredileri tamamlamak önemli. Ama sadece kredileri tamamlamak da yetmiyor söylediğim gibi. 35 yıllık kazanç hesabı da önemli. 401k'ye ne kadar katkı yaptığınız da önemli. İşveren match'i varsa bunları kullanmanız çok önemli. RIA gibi hesapların size uygun olup olmadığını öğrenmek önemli. Mortgage'ın ne zaman biteceği önemli. Emeklilikte hangi eyalette yaşayacağınız var ya, hepsinden önemli. Bu tamamen başka bir video konusu. Çünkü Amerika'da yaşam maliyeti eyalete, hatta aynı eyalette şehirden şehire göre de değişebiliyor. O yüzden Amerika'ya 40'lı veya 50'li yaşlarda gelen birisinin daha 15-20 senem var diye düşünmesi yerine benim önümde sadece 15-20 yıllık çok değerli bir hazırlık dönemi var diye düşünmesi şahsen benim fikrim adına çok daha doğru olabilir. Bütün videonun özeti bu cümle. Amerika'da emeklilik 65 yaşında başlamıyor. 25 yaşında, 30 yaşında, 35 yaşında, hatta Amerika'ya 45 yaşında geldiyseniz işte emeklilik o gün başlıyor. Yorumlarda düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum açıkçası. Ne düşünüyorsunuz? Burada emekli olmak kolay mı? Zor mu? Türkiye'de mi? Burada mı emekli olmak isterdiniz? Amerika'da yaşamın insanların çok fazla bilmediği taraflarını konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Austin, Texas'tan herkese çok selamlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.